Selamlar arkadaşlar, Mercedes bayi gezisindeyiz. İlk aracımız Mercedes-Benz GLC 180 Coupe AMG. Hem tasarımı hem de Türkiye'deki vergi avantajlı motoruyla çok özel bir araç arkadaşlar. SUV pratikliği ile coupe zarafetini birleştiren bu araç özellikle Türkiye'deki 1,5 litrelik motor avantajıyla şu an premium segmentin en çok merak edilenlerinden biri. Elimizdeki araç metalik grafit grisi. Bu renk AMG tasarımın keskin hatlarını çok iyi vurguluyor. Gece paketi var, aynalar, cam çerçeveleri ve detaylar parlak siyah, gri renkle müthiş bir kontrast oluşturmuş. Bagaj kapağındaki AMG spoiler dokunuş coupe formunun o sportif ruhunu tamamlıyor. Araca hem daha heybetli bir SUV görünümü katan yan basamaklar hem de iniş binişi kolaylaştırıyor. Aracın içine geçtiğinizde vurgulamamız gereken en önemli detay Sienna kahvesi ve siyah çift renkli Artico deri olacak arkadaşlar. M-Box sistemi var. En güncel yazılıma sahip ve devasa dikey orta ekranla geliyor. Altı düz sportif direksiyon ve metal pedal takımı içerideki premium havayı sportiflikle dengeliyor. E, 1,9 tonluk kasayı nasıl taşıdığını incelememiz lazım. Çünkü motor 1,5 litre turbo benzinli mild hybrid, gücü de 170 beygir yani içten yanmalı artı 23 beygir elektrik desteği sunuyor. Şanzıman 9G-Tronic yani 9 ileri oranlı sarsıntısız geçişler sunuyor. 100 km hızlanmasını 8,9 saniyede tamamlıyor. Bir aile SUV'u için gayet yeterli bir performans. Bu model arkadan itişli. Bu da yakıt ekonomisine ve şehir içi manevra kabiliyetine katkı sağlıyor. Fiyatı 6 milyon 231 bin. Liste fiyatı aslında 6 milyon 900 bin. Ancak yaklaşık 692 binlik bir kampanya indirimi sunulmuş. 1,5 motoru olduğu için %80'lık ÖTV diliminde kalıyor. Eğer 2,0 motor olsaydı fiyatı 10-12 milyon bandına çıkacaktı. Bu yüzden mantıklı lüks olarak adlandırılabilir bu araç arkadaşlar. Şimdi bayimizin diğer aracına geçiyoruz yavaş yavaş. Hemen karşımızda yer alıyor. Evet, herkesi heyecanlandıracak gerçek bir performans canavarının yanına gidiyoruz. Az önce incelediğimiz GLC 181 beyefendi ise bu Mercedes-Benz C43 AMG 4matic tam bir asfalt canavarı. Safkan performans sunuyor. Dünyanın en güçlü seri üretim 4 silindiri. Bu aracın kalbi otomobil dünyasında mühendislik harikası olarak kabul ediliyor. 2,0 litre motor 4 silindirli ancak tam 421 beygir güç üretiyor. 100 kilometre hızlanmasını 4,3 saniyede çekiyor. E, Formula 1'den üretilen elektrikli egzoz gazlı turbo şarj kullanıyor. Yani turbo gecikmesi bu araçta tarih olmuş durumunda. 4matic sistemi sayesinde bu devasa güç 4 tekerleğe birden iletiliyor. Basit bir C serisi olmadığını her detayıyla haykırıyor adeta. Rengi Mercedes'in en özel ve pahalı renk seçeneklerinden biri olan Nardo Grey tonlarını sevenler için vazgeçilmez. 20 inç çapraz kollu dövme jantlara sahip 45 bin TL civarında bu da. Hem hafif hem de çok dayanıklı. Araçta AMG sürücü paketi hem de AMG Dynamic Plus paketi var. Bu da demek oluyor ki araçta yarış pistine uygun sürüş modları, daha sert süspansiyonlar ve kırmızı kaliperli frenler mevcut. Performans arabası konforsuz olur tabusunu yıkıyor. Isıtmalı ve havalandırmalı koltuklardan ses yalıtımlı camlara kadar her şey eklenmiş. Kampanyalı teklif fiyatı 9 milyon 69 bin. Az önceki GLC 180 1,5 motor olduğu için 6,2 milyon civarındaydı. Bu araç 2 motor olduğu için doğrudan %150 ÖTV dilimine giriyor. Sadece motor hacmi ve performans farkı için ödenen ekstra yaklaşık 3 milyon fark var. Mercedes burada ciddi bir jest yapmış ve yaklaşık 579 binlik bir kampanyayla indirim tanımlamış. Şimdi karşımızda sadece bir araba değil, bir mühendislik şovu var. C43 AMG 2 litrelik bir motordan 421 beygir almak her yiğidin harcı değil. 100 kilometreyi 4 saniyede tamamlamak, yani
Gaza bastığınızda koltuğa değil doğrudan geleceğe yapışıyorsunuz. Rengi ise Mercedes'in özel serisi Alpine grisi. 9 milyonluk bu etiketi hak ediyor mu? Sizler de yorumlara görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Hem tasarımıyla hem de teknolojisiyle çok farklı bir noktada duran üçüncü aracımız Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC Edition 1 AMG. Bu araç diğerlerinden çok farklı çünkü tamamen elektrikli. Tam 354 beygir güce sahip. Elektrikli motorun torku anında verdiği düşünülürse koltuğa yapışma hissi muazzamdır. 100 kilometre hızlanmasını sadece 4,9 saniyede tamamlıyor. Bir önceki incelediğimiz araca çok yakın bir değer, üstelik çok daha çevreci. 4MATIC sistemiyle 4 tekerlekten çekiş sunuyor. Bu da elektrikli gücün yere kusursuz aktarılması demek. Bu araç sadece bir CLA değil, bir Edition 1. Yani üretimin ilk yılına özel en dolu ve en şık hali diyebiliriz. Metalik Patagonya kırmızısına sahip Mercedes'in en dikkat çekici kırmızı tonu. Dışarıdaki kırmızı tema içeride de devam ediyor. Siyah Artico deri ve Dinamica mikrofiber kumaş kombinasyonu kırmızı dikişlerle birleşmiş tam bir kokpit havası var. CLA'nın ikonik akışkan hatları AMG gövde tasarımıyla birleşince ortaya tam bir tasarım harikası çıkıyor. Teklif fiyatı 4 milyon 353 bin. Hatırlarsanız az önce baktığımız 2.0 benzinli C43 tam 9 milyon TL idi. Bu araç ondan sadece 0.6 saniye daha yavaş olmasına rağmen yarı fiyatından bile ucuz. Çünkü bu araç tamamen elektrikli. Türkiye'deki vergi sistemi elektrikli araçları özellikle bu kilowatt dilimindekileri içten yanmalı yüksek hacimli motorlara göre çok daha fazla destekliyor. Yaklaşık 327 binlik bir kampanya indirimi de mevcut arkadaşlar. Yeni nesil 800 volt elektrik mimarisiyle geliyor. Uygun bir istasyonda sadece 10-15 dakikalık şarjla yaklaşık 300-400 kilometre menzil ekleyebiliyorsunuz. Kahvenizi içene kadar menzilde olduğu diyebiliyorsunuz. Verilere göre 670-770 kilometre civarı bir menzili var. Şehir içinde bu değer 800 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. Standart olarak ısı pompası var. Bu da kışın kaloriferi açtığınızda menzilin diğer elektrikli araçlar gibi %30, %40 düşmemesini sağlıyor. Burası da önemli bir detay arkadaşlar. Yeni modellerle birlikte Mercedes artık kendi işletim sistemine geçti. Hey Mercedes artık sadece komut almıyor, sizinle sohbet de ediyor. Duygularınızı anlayan ve rutinlerinizi öğrenen bir yapay zeka var araçta. Arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz? Bu araç alınır mı? Yorumlarınızı yazın. Biz de şimdi başka bir araca doğru geçelim. Evet, şimdi Mercedes'in konfor ve prestij odaklı klasik sedan çizgisini temsil eden E180 Exclusive modeline geçiyoruz. Exclusive paket olması sportiflikten ziyade ağırbaşlı bir lüks sunduğunun göstergesi. 1,5 litrelik 4 silindirli benzinli motor 170 beygir güç üretiyor. 100 km hızlanması 8,9 saniyede, maksimum hızı 225 kilometre. Metalik obsidyen siyahı dış renk ile tonka kahvesi Artico deri döşeme eşleşmiş. Bu kombinasyon tam bir makam aracı havası oluşturuyor. Standart lüks özelliklere ek olarak güneş koruma paketi eklenmiş. Liste fiyatı 8,4 milyon civarındayken 1 milyon 160 binlik devasa bir kampanya indirimi uygulanmış. Son teklif fiyatı 7 milyon 269 bin. AMG modellerindeki sportif ızgara yerine çok daha yatay krom çıtaların olduğu klasik bir ızgara yapısı var. Exclusive donanımın en belirgin özelliği Mercedes yıldızının kaputun üzerindeki dik durmasıdır. Sürüş esnasında o yıldızı görmek Mercedes kullanıcıları için ayrı bir keyiftir. Krom detayları var, pencere çıtaları, tampon altları ve yan maşrapiyel daha fazla parlak krom detaylara sahip. 2026 model olduğu için bu araç Mercedes'in en güncel iç mekan tasarımına sahip. Opsiyonel olarak sunulan ve tüm ön konsolu kaplayan devasa ekran tasarımı bu kasada mevcut. Standartta bile sürücü ve orta ekran çok yüksek çözünürlüklü ve akıcıdır.
Sadece renk değiştirmekle kalmayan aktif ambiyans aydınlatması, çalan müziğin ritmine veya sürüş destek sistemlerinin uyarılarına göre görsel tepkiler veriyor. Bu kasada ön konsolun üstünde bir kamera bulunuyor. Tabii eğer opsiyon ekliyse araç dururken Zoom toplantılarına katılabilir veya içerik üreticileri için kısa videolar çekilebilir. E180'ın 1,5 litrelik motoru tek başına değil 48 ve mild hybrid sistemiyle çalışıyor. Kalkışlarda ve ani hızlanmalarda elektrik motoru ekstra bir tork desteği sağlıyor. Ayak gazdan çekildiğinde motoru tamamen kapatıp elektrikle süzülerek yakıt tasarrufu yapıyor arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bu araç hakkında? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi biz başka bir modele doğru geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bayi turundaki en güncel ve fiyat performans dengesiyle dikkat çeken modellerinden birine geldik. Ee, CLA 240 4matic AMG. Bu araç özellikle 4 tekerlekten çekiş sistemi ve yenilenen güç ünitesiyle hem sürüş dinamizmi hem de teknolojik şıklığı bir arada sunuyor. En heyecan verici tarafı vergi avantajlı motor hacmine rağmen sunduğu yüksek güç çıkışı. 1,5 litre hacmindeki 4 silindirli motor 190 beygir içten yanmalı güce ek olarak artı 30 beygir elektrik desteği sunuyor. Toplamda 220 beygirlik bir sistem gücü hissediliyor. 4matic çekiş sistemi gücü sadece ön tekerleklere değil ihtiyaca göre 4 tekerleğe birden dağıtıyor. Bu da özellikle ıslak zeminlerde ve sert virajlarda çok daha güvenli ve stabil bir sürüş sağlıyor. 100 km hızına sadece 7,1 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı ise 237 km. Bu değerler aracı spor sedan kategorisinde oldukça iddialı kılıyor. Metalik açık mavi rengine sahip Mercedes yelpazesinde çok sık rastlanmayan, aracı olduğundan daha modern ve fütüristik gösteren bir renk tercihi. Kumaş kombinasyonu siyah Artico deri ve dinamika mikrofiber, kırmızı dikişler ve siyah konsol ile içeride tam bir yarış otomobili ruhu hakim. AMG paketle gelen 6 düz direksiyon bu havayı tamamlıyor. Araçta 28.500 değerinde bir paket mevcut. Parlak siyah ayna kapakları, siyah cam çerçeveleri ve karartılmış arka camlar gibi detaylarla tasarım daha agresif bir hal almış. Vergiler dahil liste fiyatı 4.941.000, kampanya indiriminde 98 binlik bir indirim mevcut. Son teklif fiyatı 4.842.000 lira. Araç 2026 model, yani teknolojinin ve yazılımın en güncel halini barındırıyor. Az önce baktığımız tamamen elektrikli CLA 350'den yaklaşık 500.000 daha pahalı. Ama elektrikli araç menzil kaygısı yaşamak istemeyenler için en güncel benzinli alternatif. GLC 180 Coupe ile kıyasladığımızda 2 saniye daha hızlı. Eğer sürüş keyfi sizin için ön plandaysa CLA 220 4matic açık ara önde. 4matic sistemi bu segmentte her zaman bir artı puandır. Özellikle İstanbul gibi bazen yağışlı ve kaygan yollara sahip bir şehirde sürüş güvenliğini bambaşka bir seviyeye çıkarır arkadaşlar. Şimdi başka bir araca geçiyoruz. Mercedes'in ikonikleşmiş modeli G serisi 2026 yılıyla birlikte tarihindeki en büyük teknolojik dönüşümlerden birini yaşadı. Arazi aracı ruhunu koruyan G kasa artık sadece bir fosil yakıt canavarı değil, aynı zamanda tamamen elektrikli bir teknoloji üssü. Bayi gezisinin sırasında bu aracın şarjı olmadığı için iç detaylarına bakmadık ama daha önceki videolarımda Mercedes bayi turlarında G kasa ile ilgili iç tasarımların incelemesi mevcut. Tamamen elektrikli versiyonu 16 milyon civarında. AMG G63 versiyonu çok daha yüksek fiyatlarda arkadaşlar. 32 milyon bandına çıkabiliyor. Dizel ve benzinliler 22 milyon civarında. Şimdi biz bayi turumuza kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki modelimize bakalım. Mercedes-Benz C200 4matic AMG modelini inceleyeceğiz. 4matic ibaresi aracın 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olduğunu, AMG ise daha sportif bir gövde kiti ve süspansiyon yapısına sahip olduğunu belirtiyor. Selenite grisi renginde Mercedes'in en popüler ve prestijli gri tonlarından biri. Sienna kahvesi siyah Artico deriye sahip döşeme olarak bu modern ve lüks bir kabin atmosferi sunan bir kombinasyon.
1,5 litrelik 4 silindirli benzinli motoru var. 204 beygir güç üretiyor. 100 km hızına 7,1 saniyede çıkıyor. Bu da bir sedan için oldukça seri bir performans anlamına geliyor. Maksimum hızı 241 km. İlave USB girişi 13.500 TL civarında. Kabin içinde daha fazla cihaz şarj etmek için ek bağlantı noktaları var. Gece paketi 31.000 civarında. Dış dikiz aynaları, cam çerçeveleri ve süslemeler gibi detayların parlak siyah olduğu araca daha agresif bir görünüm katan paket. 19 AMG jantlar, 5 çift kollu parlak siyah hafif alaşım sunuyor. Ön kameradan gelen görüntüyü ekrana yansıtan M-Box navigasyon için artırılmış gerçeklik var. Aracın liste fiyatı 2.404.000, tabi vergisiz hali. Toplam liste fiyatı vergili hali 5.944.000. Kampanya indirimi 653.000'lik bir indirim var ve anahtar teslim fiyatı 5.291.000. Aslında küçük S serisi olarak adlandırılan oldukça donanımlı bir araç. EcoBoost adı verilen 48V hafif hibrit sistemi bulunuyor. Hızlanma anlarında elektrik motoru devreye girerken 20 beygir ve 200 Nm tork ek katkı sağlıyor. Ayak gazdan çekildiğinde motoru tamamen kapatıp yakıt tasarrufu yaparak akıp gitmesini sağlıyor. Start stop sistemi geleneksel marş motorları yerine bu sistemle çalıştığı için çok daha sessiz ve hızlı devreye giriyor. S serisinden miras kalan 11.9 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi medya sistemi sürücüye doğru eğimli. 12.3 inçlik tamamen dijital bir gösterge paneli bulunuyor ve AMG modellerine özel sport ve süper sport temaları sunuyor arkadaşlar. 64 renkli ambiyans aydınlatması da mevcut bu araçta. Havalandırma çıkışlarının içeriden kapı içlerine kadar uzanan kişiselleştirilebilir geniş bir ışık paketi sunuyor. Şimdi başka bir modele geçelim. Şimdi EQE 280 AMG modeline geçiyoruz. Biraz önce incelediğimiz C serisi ile kıyaslandığında bu araç hem segment hem de teknoloji olarak tamamen farklı bir ligde tabii. Mercedes'in elektrikli E serisi olarak kabul ediliyor. Tamamen elektrikli bir platformda geliştirilmiş metalik selenite grisi renge sahip. Elektrikli modellerde aerodinamik sürtünmeyi azaltmak için Black Panel adı verilen kapalı ön ızgara ve gizli kapı kolları gibi detaylar bulunuyor. Baleo kahverengisi nappa deriye sahip iç mekanda bir önceki C serisindeki suni deriden yani Artico farklı olarak buradaki hakiki nappa deriden söz edebiliriz. Bu da iç mekanın lüks seviyesini bir üst kata taşıyor. 218 beygir gücü var. Elektrikli motorlar torku anında verdiği için kağıt üzerindeki 218 beygir sürüş anında çok daha güçlü hissettiriyor. 100 km hızlanmasını 8 saniyede yapıyor. C200'den biraz daha yavaş görünse de ara hızlanmalarda elektrikli motorun tepki hızı çok daha yüksek. Maksimum hızı 210 km. Yakıt tipi %100 elektrikli. EQE 280 modelleri genellikle 600-650 km menzil sunar. Şehir içi kullanımda bu rakam daha da yukarı çıkabilir. Yaklaşık 90 kWh bir bataryaya sahip, hızlı şarj ile 30 dakikada %10'dan %80 doluluğa ulaşabiliyor. İçten yanmalı motor olmadığı için kabin içi inanılmaz sessiz. AMG paket olması nedeniyle daha sportif bir süspansiyon ayarı ve görsel detaylar içeriyor. EQE'lerin çoğunda arka tekerlekler de dönüyor. Bu sayede devasa araç dar alanlarda bir A serisi kadar kolay manevra yapabiliyor. Aracın liste fiyatı vergisiz 3.043.000. Kampanya indirimi 452.000'lik bir indirim var. Net teklif fiyatı yani anahtar teslim 5.208.000. Ve yavaş yavaş otomobil dünyasının zirve noktalarından birine geçeceğiz. Mercedes-Benz'in amiral gemisi S450'de 4 matik L Inspiration modeline bakacağız. Tabii bu C ve EQE serilerinden sadece segment olarak değil sunduğu yaşam alanı ve prestij açısından da tamamen ayrılıyor. Şimdi bu jetin
incelemesini yapacak olursak efsanevi 3 litrelik 6 silindirli dizel motoru bulunuyor. 367 beygir güç ve muazzam bir tork üretiyor. Yaklaşık 2,2 tonluk bu devasa gövdeyi 100 km hıza sadece 5 saniyede çıkarıyor. Bu birçok spor otomobili geride bırakacak bir değer. 4 matik sistemi gücü 4 tekerleğe birden iletirken uzun aks mesafesi sayesinde yol bozukluklarını neredeyse hiç hissettirmiyor. Aracın üzerindeki opsiyonlar bir ev parası tutuyor. İşte en dikkat çekici olanları sarılarsak eksklusif sağ arka koltuk, buzdolabı 69.000 civarında, dijital lights 113.000, sadece bir yol far değil, bir projeksiyon cihazı gibi yola uyarı sembolleri yansıtabiliyor ve karşıdaki sürücünün gözünü almadan yolu gündüz gibi aydınlatıyor. Aktif ergonomik koltuk paketi var. Koltuklar sadece ısıtma soğutma yapmıyor. Virajlarda sizi yanlardan destekliyor ve farklı modlardan masaj yapıyor. Silecek suyunun camının her yerine fışkırması yerine silecek süpürgesinin içindeki küçük deliklerden doğrudan cama verilmesini sağlıyor. Böylece su sıkılırken görüşünüz bir an bile kapanmıyor. Fiyatı, net anahtar teslim fiyatı 22 milyon 352 bin. Çarpıcı gerçek ise aracın çıplak fiyatı yaklaşık 6 milyon iken üzerine 17,5 milyonluk vergi eklenmiş. Yani yaklaşık 4 araç fiyatı vergi olarak ödeniyor. Bu araç bir ulaşım aracından ziyade bir prestij ve mühendislik şaheseri. C200 ve EQE ile kıyaslandığında bu aracın sadece ilave donanım vergisi bile bir C serisi fiyatına yaklaşıyor. Arkadaşlar, metalik obsidyen siyahı dış renk, içerideki sienna kahvesi deri ve siyah piyano boyası süslemeleriyle birleşince ortaya tam bir makam aracı estetiği çıkıyor. Arka aks yönlendirmesi var. Bu devasa L şasili aracı park ederken bir A serisi kadar kıvrak yapan gizli bir kahraman diyebiliriz. Arka tekerlekler hıza bağlı olarak ön tekerleklerin aksi yönüne veya aynı yöne 10 dereceye kadar dönebiliyor. Dar sokaklarda manevra yaparken aracın dönüş çapını yaklaşık 2 metre daraltıyor. S serisinin meşhur uçan alı hissinin kaynağı ağır matik havalı süspansiyonlar. Her tekerleğin süspansiyon sertliği saniyeler içinde binlerce kez ayarlanıyor. Yoldaki çukuru siz hissetmeden sistem o tekerleği yumuşatıyor arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz bu araç hakkında? Yorumlarınızı yazın ve biz bir başka Mercedes'e geçelim. Şimdi Mercedes'in SUV dünyasındaki en popüler temsilcilerinden biri olan GLC 180 AMG'yi inceleyeceğiz. GLC serisi markanın C serisinin SUV hali olarak tanımlandı. Hem şehir içi hem de uzun yol için çok yönlü bir modeldir. 1,5 litrelik 4 silindirli benzinli motora sahip, 170 beygir güç üretiyor. C200 ile benzer bir motor bloğuna sahip olsa da GLC'de ekonomi ve verimlilik odaklı bir yazılımla 170 beygir olarak karşımıza çıkıyor. 100 km hızlanmasını 8,9 saniyede yapıyor. SUV gövde yapısı ve ağırlığı göz önüne alındığında günlük kullanım için oldukça yeterli ve makul bir değer. Maksimum hız 209 km. Metalik yüksek teknoloji gümüşü rengine sahip, Mercedes'in hatlarını çok iyi gösteren modern ve bakımı kolay bir ton. Daha geniş tamponlar var, sportif ızgara ve iç mekanda daha dinamik dokuşlar içeriyor. 28 binlik yan basamaklar paketi var. Araca gerçek bir SUV karakteri katıyor. Hem iniş binişleri kolaylaştırıyor hem de görsel olarak heybetli gösteren bir opsiyon bu. 27 binlik gece paketi var. Aynalardan cam çerçevelerine kadar tüm detayların parlak siyah olduğu, aracın gümüş rengiyle harika bir kontrast oluşturduğu bir paket arkadaşlar. Bu modelde C serisinde olduğu gibi dikey yerleştirilmiş geniş M-Box ekranı ve tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor. GLC 180 Türkiye'deki vergi dilimleri açısından 1.5 motoru sayesinde bir avantaj yakalasa da yüksek döviz kuru ve güncel piyasa koşullarıyla fiyatı konumlanmış. Vergisiz fiyatı 2 milyon 898 bin. İlave donanımlar
eklenince 55 binlik toplam liste fiyatı vergili 7 milyon 89 bin oluyor. 638 binlik bir indirim var ve toplam anahtar teslim fiyatı 6 milyon 451 bin. Aracın anahtar teslim fiyatı olan bu fiyat aslında C200 ve EQE'den daha yüksek bir fiyat noktasına konumlanmış durumda. Bunun sebebi SUV gövde tipinin dünya genelindeki popülerliği ve talebi. Yüksek oturma pozisyonu var. Sürüş sırasında yola daha hakim bir görüş açısı sunuyor. C serisi sedana göre çok daha geniş bir bagaj hacmi ve yükleme kolaylığı sağlıyor. AMG paket olmasına rağmen GLC'nin süspansiyon yapısı bozuk yolları sönümlemek konusunda oldukça başarılı. Arkadaşlar, eğer teknoloji ve segment önceliğinizse aynı paraya EQE. Eğer sportif sürüş ve çeviklik istiyorsanız daha uygun bir fiyata C200, ama prestijli ve heybetli bir aile aracı istiyorsanız bu GLC 180 sizin için en mantıklı seçenek olacaktır arkadaşlar. Evet, bayi gezimize hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi başka bir bayideyiz. Bakalım sıradaki aracımız neymiş? Biliyorsunuz Hemen. Mercedes elektrikli dönüşümünü EQ markasıyla başlattı ve EQS bu ailenin amiral gemisi, yani elektrikli S serisi. Bugün bu videoda teknik verilerinden 8,5 milyonluk güncel fiyatına, iç mekanındaki o muazzam işçilikten performans detaylarına kadar her şeyi konuşacağız. Hazırsanız bu sessiz devin detaylarına birlikte bakalım. Araca ilk baktığınızda dikkatinizi çeken şey One Bow, yani tek yay tasarımı dediğimiz o akıcı form. Aerodinamik olarak dünyanın en başarılı seri üretim otomobillerinden biri bu. Sürtünme katsayısı o kadar düşük ki bu hem menzile hem de kabin sessizliğine doğrudan etki ediyor. Elimizdeki bu model metalik grafit grisi renginde. Çok asil bir duruşu var. Inspiration paketiyle birleştiğinde dışarıdaki krom detaylar ve devasa jantlar aracı gerçekten heybetli gösteriyor. Farlar zaten başlı başına bir sanat eseri. Dijital light teknolojisi sayesinde yolu sadece aydınlatmıyor, adeta bir projeksiyon cihazı gibi çalışıyor. Hemen teknik verilere geçelim çünkü rakamlar etkileyici. Bu araçta 4 matik sistemi var, yani 4 tekerlekten çekişli. Motor gücü tam 360 beygir. Bu kadar devasa ve ağır bir gövdeyi sıfırdan 100 km hıza sadece 5,7 saniyede çıkarabiliyor. Elektrikli motorun o anlık torkunu hayal edin. Elektronik olarak 210 km hız ile sınırlandırılmış bu araç. Bu da bir elektrikli otomobil için fazlasıyla yeterli. Peki bu güç nasıl besleniyor? EQS 450 piyasadaki en büyük batarya kapasitelerinden birine sahip. Bu da size günlük kullanımda inanılmaz bir menzil özgürlüğü tanıyor. Şehir içinde 700 kilometrenin üzerini görmek hayal değil. Gelelim EQS'nin asıl şov yaptığı yere, iç mekan. Görseldeki aracımızda Neva grisi geri döşemeler ve balo kahverengi konsol kombinasyonu var. Renk uyumu o kadar ferah ki içine girdiğinizde kendinizi bir teknede veya lüks bir lounge alanında gibi hissediyorsunuz. Bu araçta MBUX Hyper Screen var. Zaten başlı başına bir devrim. Boydan boya cam ekranlar, yolcu için ayrı eğlence ekranı. Malzeme kalitesi Mercedes'ten beklediğimiz gibi, dokunduğumuz her yer yumuşacık deri ve yüksek kaliteli ahşap metal işçiliği. Arka koltuk konforunu anlatmaya zaten kelimeler yetmez. Diz mesafesi bir oturma odası genişliğinde. Tabii bu kadar teknoloji ve lüksün bir karşılığı var. Bu aracın fiyatı 9 milyon 400 bin TL bandındayken şu anki kampanya ile birlikte araç teklif fiyatı 8 milyon 492 bin. Evet, 8,5 milyonluk bir rakam, ancak şunu unutmamak lazım. S serisi konforunu elektrikli dünyanın sessizliği ve düşük işletme maliyetiyle birleştiriyorsunuz. Türkiye vergi sisteminde %60'lık ÖTV dilimine giren bu model sunduğu donanımla aslında lüks segmentin en iddialı oyuncusu arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu araç hakkında? 8,5 milyon bütçeniz olsa tercihiniz EQS olur muydu, yoksa içten yanmalı bir S serisi mi? Ya da rakipleri BMW i7 mi? Yorumlarda tabii bunları belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz başka bir araca, başka bir modele doğru geçelim.
Bayi gezimize hız kesmeden devam ediyoruz. Az önce EQS'nin o sessiz ve fütüristik dünyasındaydık. Şimdi ise Mercedes denince akan suları durduran, genetik kodlarımıza işleyen o efsane seriye geri dönüyoruz. Yeni Mercedes-Benz E serisi. Yanımızdaki araç 2026 model bir E180 AMG. Türkiye vergi sisteminin en mantıklı lüks tercihlerinden biri olan 1,5 litrelik motoruyla ama AMG paketinin o hırçın ve prestijli duruşuyla karşımızda. Bugün bu otomobilin obsidyen siyahı dış renginden tonka kahvesi iç dünyasına ve tabii ki merak edilen güncel fiyatına kadar her şeyi en ince detayına kadar konuşacağız. Hazırsanız Yıldız'ın dünyasına giriş yapalım. Arkadaşlar, araç metalik obsidyen siyahı. Mercedes'te siyah her zaman başkadır ama E serisinde bir ağırlık katar. AMG tasarım konseptiyle geldiği için o bildiğimiz klasik E serisi ağırlığı yerini biraz daha sportif bir duruşa bırakmış. Ön tarafta yeni nesil LED farlar ve Mercedes yıldızları ile bezeli o devasa ızgara bizi karşılıyor. AMG gövde tasarımıyla birlikte hava girişleri daha belirgin, jantlar ise aracı yere çok daha sağlam bastırıyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise yeni nesil E serisinin imzası olan o yıldız formundaki stop lambaları gece sürüşlerinde "ben buradayım" diye bağırıyor. Hemen teknik verilere dalalım çünkü Türkiye'deki en çok merak edilen kısım burası. Motor 1496 cm3 yani bildiğimiz 1,5 litrelik 4 silindirli benzinli ünite. Güç 170 beygir, performans 100 km hızlanmasında 8,9 saniye, maksimum 225 km hızı var. Şimdi diyebilirsiniz ki koca E serisi 1,5 motorla yürür mü? Arkadaşlar, bu araç bir yarış otomobili değil. Bu bir konfor ve prestij otomobili. 170 beygir ve Mercedes'in o pürüzsüz şanzımanı şehir içinde ve uzun yolda size o yüzme hissini fazlasıyla yaşatıyor. Ayrıca 1,5 motorun getirdiği MTB avantajı da bu segmentte hala önemli bir kriter. İçeriye girdiğimizde işte o beklenen Mercedes atmosferi. Bu araçta tonka kahvesi, Artico deri döşemeler tercih edilmiş. Siyah konsol ile birleşince o kadar kontrast ve zengin bir hava oluşmuş ki EQS'deki o ferah beyazın aksine burada daha sıcak, daha eksklusif bir ortam var. İlave donanımlara güneş koruma paketi eklenmiş. O da 36.000 değerinde. Bu da özellikle arka koltuklarda seyahat edenler için makam otomobili hissini tamamlayan bir detay. Konsoldaki detaylar, ambiyans aydınlatmaları ve malzeme kalitesi zaten sınıfının referans noktası. Direksiyonun o AMG formisi sürücü koltuğunda oturduğunuzda size kontrolün sizde olduğunu hissettiriyor. Gelelim can alıcı noktaya, fiyatlar. Bu araç 2026 model E180 AMG'nin vergiler dahil liste fiyatı yaklaşık 8,5 milyonluk bir fiyat bandında. Ancak şu anki kampanyalı araç teklif fiyatı 7 milyon 731 bin. Az önce incelediğimiz EQS 450 ile arasında yaklaşık 700-800 bin TL gibi bir fark var. Bir yanda tamamen elektrikli geleceğinin teknolojisi, diğer yanda ise Mercedes'in kalbi olan E serisinin konforu ve 1,5 motorun vergi avantajı. Sizce bu bütçelere çıkarıldığında hangisi daha mantıklı? E serisinin ikinci eldeki o güçlü duruşu mu yoksa EQS serisinin teknolojik devrimi mi? Şimdi başka bir araca doğru geçelim arkadaşlar. Evet, bayi gezisinde çıtayı artık yükseltiyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz makine sadece bir ulaşım aracı değil, Mercedes AMG mühendisliğinin ulaştığı son nokta. Yani 2026 AMG GLC 63 ise E-Performans. İsmindeki her bir harfin anlamı var. E-Performans demek hibrit teknolojisinin sadece tasarruf için değil, saf güç için kullanılması demek. 100 km hıza bir süper spor otomobil hızıyla çıkan bu devasa SUV'un tüm detaylarını, 16 milyon TL'yi aşan fiyatını ve o tartışılan 4 silindirli hibrit kalbini birlikte inceleyelim. Aracın rengi metalik grafit grisi. Bu renk AMG modellerinin o tehlikeli duruşunu en iyi yansıtan tonlardan biri. Ama asıl olay detaylarda. Bu araç 105 bin değerinde ekstra paket içeriyor AMG'ye özel. Arka koltuktaki spoiler ve tampon detayları sadece görsel değil, yüksek hızlarda aracı yere yapıştırmak için tasarlandı. Gövde yapısı kup olduğu için tavan diskisi arkaya doğru çok şık bir şekilde süzülüyor. Ön taraftaki devasa hava girişleri ve o meşhur AMG ızgarası
motorun ne kadar çok nefes almaya ihtiyaç duyduğunun kanıtı gibi. Ayrıca dikkat edin, 5880 TL'lik küçük ama prestijli AMG yazılı yakıt kapağı bile bu donanım seviyesinde unutulmamış. Şimdi sıkı durun, en çok konuşulan yere geliyoruz. Kaputun altında 1991 cm3 yani 2.0 litrelik 4 silindirli bir ünite var. 63 ismini duyup V8 bekleyenler şaşırabilir ama buradaki teknoloji başka bir seviye. Motor gücü tam 680 beygir. 476 beygir içten yanmalı motor, 204 beygir elektrikli motor. Şaka değil ama 100 km hızlanması tam 3,5 saniye. Bu cüssede bir aracın bu hıza çıkması fizik kurallarına meydan okumak gibi ve maksimum hız 275 km. Arka aksa yerleştirilen elektrikli motor ve Formula 1'den gelen yüksek performanslı batarya sayesinde gaz pedalına dokunduğunuz an o devasa torku sırtınızda hissediyorsunuz. Ayrıca bu araçta 204.000 TL değerinde AMG Active Ride Control var. Yani virajlarda bu dev SUV bir hatchback gibi kıvrak ve dengeli. İçeride bizi AMG tasarım siyah nappa deri döşemeler karşılıyor. Her yer karbon fiber ve alcantara ile dolu. Direksiyonun üzerindeki o küçük yuvarlak kumanda düğmeleriyle sürüş modlarını değiştirebilir, egzozun sesini açabilir veya süspansiyon sertliğini saniyeler içinde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca araçta Urban Growth araç koruma Plus paketi de mevcut. 40.000 TL'lik bu donanım aracınızın park halindeyken başına gelebilecek her türlü olumsuzluğu size anında bildiren en düzey güvenlik sistemi. Bu sayede çok yüksek bir yatırım yapıyorsanız onu böyle korumanız gayet normal. Gelelim o devasa rakama. Arkadaşlar bu aracın vergiler dahil liste fiyatı 16,4 milyon TL'nin üzerindeydi. Yapılan kampanya ile araç teklif fiyatı 16 milyon 120 bin. Evet, 16 milyon bir otomobil için inanılmaz bir rakam ama burada aldığınız şey sadece bir SUV değil, dünyanın en güçlü seri üretim 4 silindirli motoru, Formula 1 hibrit teknolojisi ve AMG'nin tüm prestiji. Siz ne düşünüyorsunuz? 16 milyon TL'ye bu teknoloji harikası AMG mi yoksa geleneksel bir süper spor mu? Evet, bayi gezimiz devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmayın bu arada. Şimdi bir başka modele geçelim. Evet, bayi gezimizde şimdi de Yıldız'a giriş biletine bakıyoruz ama bu bilet oldukça prestijli bir koltuktan. Karşımızda 2026 model Mercedes-Benz A200 FL AMG var. FL yani Facelift makyajlı kasa olan bu araç hem kompakt boyutları hem de sunduğu teknolojiyle tam bir şehirli asistanı. Biliyorsunuz A serisi Mercedes'in kompakt sınıftaki temsilcisi ama makyajlı haliyle öyle bir seviyeye geldi ki ağabeylerinden geri kalır yanı yok. Bu araçta ise metalik kozmos siyahı rengiyle göz dolduran iç mekanındaki kahverengi Artico deriyle bizi şaşırtan bu makineyi şimdi detaylarıyla inceleyelim. Buraya dikkat, 1.3 litrelik turbo motoru yeterli mi? 3.3 milyon TL'lik fiyatı ne sunuyor? Haydi şimdi bu araca geçelim. Aracımızın rengi metalik kozmos siyahı. Siyah renk A serisini olduğundan daha kaslı ve ciddi gösteriyor. AMG tasarım konseptiyle birleşince o meşhur elmas görünümlü ön ızgara ve sportif tamponlar araca bambaşka bir hava katmış. Burada çok önemli bir detay var. Araçta tam 17.000 TL değerinde multi-beam LED teknolojisi farlara eklenmiş. Bu sadece bir görsel şölen değil, gece sürüşlerinde karşıdaki sürücünün gözünü almadan yolu bölge bölge aydınlatan bu sınıfın en gelişmiş aydınlatma sistemlerinden biri. Jantlar ve krom detaylar ise ben Mercedes'im diye bağırıyor. Kaputun altına geçelim. Burada rüştünü ispatlamış 1.33 litre hacminde 4 silindirli bir ünite var. 163 beygir güç, 100 km hızlanması 8.2 saniye ve maksimum hızı 225 km. Arkadaşlar 163 beygir bu ağırlıktaki bir araç için gayet canlı. Şehir içindeki atikliği, trafikteki esnekliği sizi asla üzmez. Ayrıca bu motorun yakıt tüketimi konusunda ne kadar optimize olduğunu zaten biliyoruz. Hem performans hem de ekonomi isteyenlerin ortak noktası diyebiliriz. Gelelim iç mekana. Burada bizi çok şık bir sürpriz karşılıyor. Kahverengi Artico deri ve Dinamica mikrofiber kumaş kombinasyonu. Genelde bu araçta siyah iç mekan görmeye alışığız ama bu kahverengi tonu siyah konsolla birleşince kabine çok daha premium ve sıcak bir hava katmış.
malzeme kalitesi, ambiyans aydınlatması ve o meşhur çift ekranlı M-Box sistemiyle A200 sınıfının en iddialı kokpitine sahip. Ve gelelim gerçeklere. Fiyat tablosu ne diyor? Bu donanımlarla birlikte aracın liste fiyatı 3.349.000, bayinin uyguladığı araç kampanyası 3.316.000. 3.3 milyon ciddi bir rakam, ancak Mercedes amblemini, 2026 model güncelliğini ve içindeki o teknolojik dünyayı satın alıyorsunuz. İkinci el değerini ve marka prestijini de hesaba katmak lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu rakam tercihiniz dolu bir AMG 200 için yeterli mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Yoksa farklı segmentlere mi kayarsınız? Şimdi biz başka bir araca geçelim. Evet, bayi turumuzun en özgün, en karakterli modellerinden birine geldik. Karşımızda sadece bir C serisi değil, maceracı ruhuyla 2026 Mercedes-Benz C200 4MATIC All-Terrain var. Sedanların asaletini SUV'ların arazi yeteneğiyle birleştiren bu station wagon tabanlı crossover, Türkiye yollarında görmeye pek alışık olmadığımız ama görenin bir daha baktığı bir makine. Eğer bir SUV'un yüksekliğini istiyor ama sedanın sürüş dinamiklerinden de vazgeçmek istemiyorsanız, işte o arayışın cevabı tam burada duruyor. Normal bir C serisinden daha yüksek, daha kaslı ve her türlü yol koşuluna hazır. 1,5 litrelik motorundan gelen 204 beygirlik gücü ve 5.2 milyon TL'lik fiyatıyla bu makineyi şimdi yakından inceleyelim. Aracın rengi yine o asil metalik grafit grisi, ama bu sefer bu rengi süsleyen detaylar var. All-Terrain modelini standart C serisinden ayıran en büyük fark çamurluk ağızlarındaki ve yan eteklerdeki mat siyah plastik korumalar. Bu detaylar araca sadece su havası katmakla kalmıyor, hafif arazi sürüşlerinde gövdeyi çizilmelere karşı koruyor. Yerden yüksekliği normal bir C serisine göre yaklaşık 40 mm daha fazla. Bu da hem bozuk yollarda size güven veriyor hem de araca biniş inişleri çok daha konforlu hale getiriyor. Ön ızgaradaki tek çıta tasarımı ve tampon altındaki gri koruma plakası bu aracın off-road genlerini vurguluyor. Teknik verilere baktığımızda C200'ün o güçlü kalbiyle karşılaşıyoruz. 1,5 litre 4 silindirli benzinli ünite tam 204 beygir güç üretiyor. Dikkat edin, A ve E serisindeki 1,5 ünitelerden daha güçlü. 100 km hızlanması sadece 7,5 saniye ve maksimum hızı 241 km. Buradaki en büyük avantajımız 4MATIC sistemi, yani araç sürekli 4 tekerlekten çekişli. All-Terrain modeline özel off-road sürüş moduyla birlikte bu araç hafif arazi şartlarında, karlı yollarda veya dik rampa inişlerinde size muazzam bir güvenlik sunuyor. İçeriye girdiğimizde ise gerçek bir lüks bizi karşılıyor. Döşemelerde siyahla kahvesi Artico deri kullanılmış. Bu renk grafit gri dış renk ile muazzam bir kontrast oluşturuyor. Ama benim favori detayım kesinlikle ilave donanımlarda gizli. Açık damarlı siyah, alüminyum çizgili mat cilalı ahşap süslemeler o kadar şık ve modern duruyor ki piyano siyahı konsolların o parmak izi tutan yapısından sonra bu bir ilaç gibi gelmiş. Siyah Artico deri kaplı orta konsol ve pencere pervazları sayesinde plastik hissi neredeyse sıfıra indirilmiş, dokunduğunuz her yer deri. Station wagon gövde tipinin getirdiği o devasa bagaj hacmini ve arka koltuklardaki baş mesafesini de unutmamak lazım. Tam bir uzun yol makinesi. Fiyatlara gelelim. Aracın liste fiyatı 6 milyon TL'nin üzerindeydi, ancak 789 bin TL'lik dev bir kampanya indirimi ile birlikte bu araç şu anki fiyatı 5 milyon 285 bin arkadaşlar. C serisi bir sedan almak yerine neden bu All-Terrain'i almalısınız? Eğer farklı olmayı seviyorsanız, hafta sonları doğaya kaçıyorsanız ve bagaj hacmi sizin için önemliyse bu fiyat bandında bulabileceğiniz en prestijli ve çok yönlü araçlardan birisi arkadaşlar. Evet, bayi turumuzun en estetik, en arzu nesnesi modellerinden birine geldik. Karşımızda hem C serisi Coupe'un hem de E serisi Coupe'un yerini alan Mercedes'in yeni tasarım dilinin en şık temsilcisi var. Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Coupe AMG. Bu araç safkan bir coupe formunu modern teknolojiyle birleştiriyor arkadaşlar. Ve biliyorsunuz Mercedes coupe modellerini sadeleştirme kararı aldı ve ortaya hem C hem de E Coupe'un en iyi özelliklerini taşıyan bu muazzam makine çıktı. Manufaktur, opalit beyazı rengi ve tonka kahvesi iç mekanıyla tam bir görsel şölen sunuyor.
Bugün 258 beygirlik bu gücü, 7,5 milyon güncel fiyatını ve CL'nin neden duyguların otomobili olduğunu konuşacağız. Araca dışarıdan baktığımızda ilk dikkate çeken şey metalik opalit beyazı rengi. Bu sıradan bir beyaz değil, ışık altında o metalik pırıltısını öyle bir gösteriyor ki aracın hatları çok daha belirginleşiyor. Aynalar, cam çerçeveleri ve detaylar parlak siyah, beyaz gövdeyle muazzam bir kontrast oluşturmuş. AMG tasarımı küçük bir dokunuş gibi görülebilir ama aracın o sportif arka omuz yapısını mükemmel tamamlıyor. Uzun kaput, basık tavan ve Mercedes-Benz yıldızlarıyla bezeli o ön ızgara bu araç yolda giderken herkesin dönüp bakacağı bir prestij simgesi. Şimdi kaputun altındaki gerçek güce bakalım. CLE 300 adındaki 300 rakamının hakkını veriyor. 2000 santimetre küp yani 2 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli benzinli üniteye sahip. Tam 258 beygir gücü var. 100 km hızlanması sadece 6,2 saniye. Elektronik olarak 250 km hız ile sınırlandırılmış. Bu araçta 4 matik yani akıllı 4 tekerlekten çekiş sistemi standart. Bu kadar tork ve gücü yola aktarırken özellikle virajlarda veya kaygan zeminlerde arabanın ray üzerinde gider gibi hissettirmesinin sırrı burada. Hem performans hem de güvenlik bir arada. İçeriye girdiğimizde sizi karşılayan atmosfer tek kelimeyle premium. Döşemelerde tonka kahvesi deri kullanılmış. Siyah konsol ile bu kahverenginin uyumu CLE'nin o klasik ama modern ruhuna çok yakışmış. Kokpit yeni C serisiyle benzerlikler taşısa da kup formuna özel detaylar içeriyor arkadaşlar. Fiyatı da 7.560.000. Şimdi başka bir araca doğru geçelim. Şimdi de bayimizin patronlarından birine geldik. Final Boss. Karşımızda sadece bir SUV değil, otomobil dünyasının en ikonik, en sarsılmaz ve arzu edilen figürlerinden biri duruyor. 2026 model Mercedes AMG G63 Performans. 33 milyon TL'lik fiyatıyla bu araç galerideki diğer tüm yıldızların üzerinde bir ağırlığa sahip. G serisi yaklaşık 45 yıldır tasarımını bozmadan bugünlere geldi ama içindeki teknolojik artık uzay çağından. Bugün incelediğimiz bu özel örnek metalik zümrüt yeşili rengi ve tam tamına 33 milyon TL'yi aşan fiyatıyla dudak uçuklatıyor. 585 beygirlik ve V8 motorundan içindeki 210 bin liralık karbon fiber detaylara kadar her şeyi konuşalım. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bu bir SUV incelemesi değil, bir gövde gösterisi. Aracın rengi metalik zümrüt yeşili. Genelde G serisini siyah veya mat gri görmeye alışığız ama bu yeşil tonu araca inanılmaz bir miras havası katmış. Işık vurunca derinleşen, gölgeye geçince siyaha yaklaşan muazzam bir renk. Tüm krom detaylar, logolar ve far çerçeveleri parlak siyaha bürünmüş. G serisinin o off-road ruhuna hizmet eden ama estetiği de bozmayan siyah yan basamaklar var. Belki kimse bu araçta römork çekmeyecek ama o arkadaki çelik duruş G serisinin karakterini tamamlıyor yani çekidemiri. Şimdi gelelim bu devin kalbine. Kaputun altında nesli tükenmekte olan bir sanat eseri yatıyor. 4 litre ve 8 bit turbo. Tam 585 beygir gücü var. Bu 2,5 tonluk tuğla formundaki dev sıfırdan 100 km hıza sadece 4,4 saniyede çıkıyor. Birçok süper spor otomobili dikiz aynasında nokta yapacak kadar seri. Maksimum hızı 220 km. G serisinin yanlardan çıkan o çift egzozundan gelen sesi buraya getiremiyoruz ama hayal edin. O V8 homurtusu yola çıktığınızda yer yerinden oynatıyor. 4 matik sistemi ve AMG'nin özel süspansiyon geometrisiyle bu araç hem asfaltta hem de arazide durdurulamaz. İçeri girdiğimizde dışarıdaki o askeri ve sert hava yerini saray konforuna bırakıyor. Döşemelerde eğer kahvesi deri kullanılmış. Bu kahverengi tonu dışarıdaki zümrüt yeşiliyle birleşince ortaya tam bir eski zengin stili çıkmış. İçerideki opsiyonların fiyatı bile başlı başına bir araba parçası. Tavandan tabana her yer en üst düzey malzemeyle kaplı. Konsoldaki o karbon detaylar araca sportif bir hava katıyor. Mercedes'in fabrikasyon araç kamerası da güvenlik için yerini almış. İçerideki o çift ekran yapılı Burmaster ses sistemi ve masajlı koltuklar size kendinizi dünyanın en güvenli ve en lüks yerinde hissettiriyor.
Gelelim o tarihi rakama. Bu aracın liste fiyatı üzerine eklenen tam 714 binlik ilave donanımla birlikte toplam fiyatı 33 milyon 408 bin. Evet, 33 milyon. Bu paraya lüks bir villa, bir sahil kasabasında butik bir otel ya da küçük bir uçak alabilirsiniz. Ama hiçbiri size bir G63 AMG'nin verdiği o yolların hakim hissini vermez. Bu araç sadece bir otomobil değil, bir yatırım aracı ve statü sembolü. İkinci elde bile değerini kaybetmeyen, aksine bazen kazanan nadir makinalardan. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? 33 milyon TL bütçeniz olsa bu zümrüt yeşili tankı mı alırdınız, yoksa bir süper spor otomobil ve yanına bir günlük su mu tercih ederdiniz? G serisi sizin için bir tutku mu, yoksa sadece gösteriş mi? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Bayi gezimizin bu en pahalı ve en güçlü üyesini inceledik. Şimdi başka araçlara geçeceğiz. Bayi turumuz tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Evet, bayi gezimizin ateşli konuklarından birine geldik. Karşımızda sadece bir hatchback değil, dünyanın en güçlü seri üretim 4 silindirli motoruna sahip olan, bir devrin kapanışını temsil eden Mercedes AMG A45S 4 Matic Final Edition var. Neden Final Edition? Çünkü bu platformun ve bu muazzam safkan içten yanmalı motorun belki de son temsilcilerinden biriyle karşı karşıyayız. Metalik kozmos siyahı rengiyle tam bir gece savaşçısı gibi duran 421 beygirlik bu canavarı 6.6 milyon TL'lik fiyatından 3.9 saniyelik o akıl almaz hızlanmasına kadar her detayına bakacağız. Aracın rengi kozmos siyahı. Siyahın bu tonu A45S'nin o agresif hatlarını saklamıyor. Aksine daha gizemli ve tehditkar bir hava katıyor. Ön tarafta AMG modellerinin imzası olan panoramika ızgara ve genişletilmiş çamurluklar bizi karşılıyor. Final Edition olması hasebiyle araçta AMG aerodinamik paketi en agresif haliyle yer alıyor. O devasa arka kanat sadece görsel bir şölen değil, yüksek hızlarda aracı yere bastırmak için orada. Kırmızı fren kaliperleri ve AMG logolu özel jantlar bu aracın bir A serisi değil, bir AMG mühendislik harikası olduğunu her detayında hatırlatıyor. Şimdi gelelim asıl meseleye. Kaputun altında One Man, One Engine, yani bir adam bir motor felsefesiyle üretilen dünyanın en güçlü 2 litrelik seri üretim motoru olan M139 yatıyor. Motoru 2 litre 4 silindirli ve turbo, torku 500 Nm, maksimum hızı 270 km. Arkadaşlar 3.9 saniye demek, yani 100 km hızlanması süper spor otomobillerin ligine girmek demek. 4 matik artı sistemi sayesinde güç sadece 4 tekerleğe dağıtılmıyor. Aynı zamanda drift modu ile arkadan itiş karakterini de size yansıtabiliyor. Bu araç kompakt bir gövdede pist performansını günlük yollara taşıyor. İçeriye girdiğinizde ise bir yarış kokpitine adım atıyorsunuz. Siyah deri döşemeler ve siyah konsol dışarıdaki karanlık temayı içeriye de taşımış. AMG performans koltukları sizi öyle bir sarıyor ki en keskin virajlarda bile yerinizden kımıldamanız imkansız.
AMG direksiyon üzerindeki o sihirli düğmelerle sürüş modlarını anında değiştirebilir. Egzozun o hırçın sesini tek tuşla açabilirsiniz. Final Edition'a özel iç mekan detayları sarı veya kırmızı dikişlerle tabi bu modellerine göre değişiyor. Bezleniyor. N-Box ekranındaki AMG'ye özel grafikler G kuvveti, turbo basıncı ve tur zamanları gibi verilerle size her an bir pistteymişsiniz hissi veriyor arkadaşlar. Gelelim bu performansın bedeline. Bu aracın liste fiyatı 6.9 milyon TL bandındaydı. Yaklaşık 490 bin TL'lik bir kampanya indirimi uygulanmış ve şu anki araç teklif fiyatı 6.643 milyon. Bir hatchback için inanılmaz görünebilir ama unutmayın, bu herhangi bir hatchback değil. Bu otomobil tarihinin en ikonik motorlarından birinin zirve noktası. Hem günlük kullanılabilen hem de pistte süper sporları kovalayan bir makineden bahsediyoruz. Bir koleksiyon değeri taşıdığı da aşikar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 421 beygirlik bu cep roketi mi, yoksa aynı fiyat bandındaki daha büyük ama daha az heyecan verici modeller? Evet, Bay Gezimizin şimdi de performans ve pratikliğin mükemmel dengesine orta segmentin ateşli SUV'una geliyoruz. Karşımızda 2026 model Mercedes AMG GLC 43 4matic var. GLC 63S kadar hırçın olmasa da günlük kullanıma daha uygun ama istediğinizde bir spor otomobile dönüşebilen bu makineyi inceliyoruz. Şimdi GLC serisi zaten Mercedes'in en çok satan SUV'u idi ama üzerinde AMG logosu ve bagaj kapağında 43 yazıyorsa işler değişiyor. Aracın rengi Alpine grisi. Bu renk son yılların en popüler tonlarından biri ve AMG gövde kitiyle birleşince araca hayalet uçak havası katıyor. Ama asıl dikkat çekici olan bu araçta hem AMG gece paketi hem de AMG gece paketinin ikinci versiyonunun bulunması. Bu ne demek? Cam çerçevelerinden ayna kapaklarına, ön ızgaradaki çıtalardan arkadaki logolara kadar her şey parlak siyah. Ve tabii ki jantlar. 75.000 TL değerindeki 21 inç çapraz Y kollu AMG jantlar aracı olduğundan çok daha heybetli ve yere yakın gösteriyor. Bir de o küçük ama prestijli detay var. AMG yazılı yakıt kapağı, küçük dokunuşlar, büyük farklar. Şimdi kaputun altına, mühendislik harikasına inelim. Yeni nesil GLC 43'te artık 4 silindirli ama elektrikli turbo beslemeli muazzam bir ünite var. 2 litre 4 silindirli turbo motor, tam 421 beygir güç, 100 km hızlanması 4,5 saniye, maksimum hız 250 km. Arkadaşlar, bir SUV için 4,5 saniye muazzam bir değer. 4matic sistemi gücü yola o kadar dengeli aktarıyor ki gaza bastığınız an o sarsıntısız ama sert ivmelenmeyi ensenizde hissediyorsunuz. Formula 1 teknolojisinden türetilen elektrikli egzoz gazı turbosu sayesinde alt devirlerdeki o cansızlık tamamen yok edilmiş. İçeriye geçtiğimizde bizi AMG tasarım, siyah deri döşemeler ve Mercedes'in o teknoloji üstü kokpiti karşılıyor. Bu araçta 76.000 değerinde Premium Plus paketi var. Bu paketle birlikte panoramik sunroof, Bullmaster ses sistemi, head-up display ve çok daha gelişmiş bir ambiyans aydınlatma geliyor. AMG direksiyon üzerindeki kısa yollarla sürüş modları arasında saniyeler içinde geçiş yapabiliyorsunuz. GLC 43'ün en büyük artısı bu kadar performansa rağmen arka koltuklarda ve bagajda sunduğu o geniş aile alanı, hem sporcu hem de baba aracı. 11 milyon TL bandında aslında çok fazla seçenek var. Bu aracın teklif fiyatı 11 milyon 137 bin. Bir yanda az önce incelediğimiz 680 beygirlik GLC 63S duruyor. Diğer yanda ise biraz daha konfor odaklı E serisi modelleri. Arkadaşlar, şimdi başka bir araca doğru geçelim bayi gezimizde. Evet, bu bölümde ise hem aile kullanımı için mantıklı hem de performansıyla asfaltı ağlatacak bir başka yıldız ile beraberiz. Karşımızda az önceki GLC 43 incelememizden donanım ve fiyat olarak ufak farklarla ayrılan yine çok can yakacak bir makine var. 2026 model Mercedes AMG GLC 43 4matic. Bu araç bir SUV'un sunduğu yüksek sürüş pozisyonu ve geniş hacmi safkan bir AMG ruhuyla birleştiriyor. 2 litrelik o meşhur yüksek verimli motoru, 421 beygirlik gücü ve Alpine grisi rengiyle bugün bu canavarı didik didik edelim arkadaşlar.
Dediğim gibi Alpine grisi dış rengi, bu renk son dönemde Mercedes dünyasında çok popüler. Hem çok modern duruyor hem de aracın AMG gövde kitindeki o agresif hatları çok güzel ortaya çıkarıyor. Hemen jantlara dikkat çekmek istiyorum. Bu araçta 18.000 TL farkla gelen 20 inç AMG çok kollu hafif alışım jantlar var. Bir önceki incelediğimiz 21 inçlik versiyona göre konfor tarafında biraz daha avantajlı olabilir ama görsel olarak hala çok iddialı. Ön taraftaki dikey çıtalı panoramik ızgara ve arkadaki dörtlü egzoz çıkışları bu aracın sıradan bir GLC olmadığını herkese ilan ediyor. 2 litre 4 silindirli benzinli motor tam 421 beygir güç üretiyor. 100 km hız alması 4,5 saniye. Bazılarınız 2.0 motor SUV taşır mı diye sorabilir. Arkadaşlar bu motor Formula 1 teknolojisinden türetilen elektrikli egzoz gazı turbosuna sahip. Bu sayede turbo boşluğu neredeyse sıfıra indirilmiş durumda. 450-500 beygirlik V6 motorların performansını Mercedes bu 4 silindirli teknoloji harikasıyla fazlasıyla veriyor. İçeriye girdiğimizde bizi AMG tasarım siyah deri döşemeler karşılıyor. Çok şık, çok elit bir hava var ama bu aracı asil özel kılan üzerine eklenen 76.000 değerindeki Premium Plus paketi. Bu paketle birlikte araçta en üst seviye ses sistemi, panoramik cam tavan, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve muazzam ambiyans aydınlatması geliyor. Mercedes'in o meşhur M-Box ekranı AMG'ye özel grafiklerle birleşince kendinizi bir kokpitte gibi hissediyorsunuz. Malzeme kalitesi, dikiş detayları ve ergonomi açısından gerçekten sınıfının zirvesinde. Gelelim o can alıcı tabloya. Fiyatı 10.719.000. Arkadaşlar bu rakamla lüks bir sedan veya tamamen elektrikli bir EQS dünyasına da giriş yapabilirsiniz. Ancak buradaki tercih meselesi, siz hem ailenizle tatile gidebileceğiniz bir bagaj hacmi hem de ışıklarda çoğu spor arabayı geride bırakacak bir güç istiyorsanız ve evetse cevabınız GLC 43 şu an piyasadaki en mantıklı her şey bir arada paketlerden biri arkadaşlar. Mercedes'in tamamen elektrikli SUV dünyasındaki temsilcilerinden başka biri bir bayiye olan geçiyoruz. elektrikli GLB'yi inceleyeceğiz. GLB kompakt yapısı ile sunduğu geniş iç hacmi birleştiren çok yönlü bir model. Aracın öne çıkan özellikleri teknik kapasite, şarj teknolojisi ve iç mekan konforu başlıkları altında detaylandıralım. Türkiye pazarında sunulan GLB 200 artı modeli 160 kW, 218 beygir motor gücüne ve 335 Nm torka sahip. Araç sıfırdan 100 km hıza 8.4 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise elektronik olarak 210 km ile sınırlandırılmış. Bu model arkadan itişli bir sürüş karakterine sahip. Özellikle uzun yolculuklarda verimliliği arttırmak için optimize edilmiş bir batarya sistemi sunuyor. Verilere göre karma kullanımda 590 kilometreye kadar, şehir içi kullanımda ise 746 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Kullanılabilir enerji oranı 85 kWh. 320 kW'a kadar yüksek hızlı DC şarj desteği sayesinde batarya %10'dan %80 doluluğa sadece 22 dakikada ulaşabiliyor. Ayrıca hızlı şarj modunda yapılacak 10 dakikalık bir dolum yaklaşık 260 km menzil ekleyebilmek demektir. 11 kW gücündeki duvar tipi şarj üniteleriyle tam dolum yaklaşık 9 saat sürüyor. İç mekana bakacak olursak 7 kişilik oturma kapasitesi var. GLB'nin en ayırt edici özelliklerinden biri. İsteğe bağlı olarak sunulan 3. koltuk sırası ile 7 kişiye kadar oturma alanı sağlıyor. Bu özellik kalabalık aileler için sınıfında nadir bulunan bir avantaj. 5 koltuklu kullanımda 540 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuyor arkadaşlar. Eğlence ve konfor özelliklerini tek bir ekosistemde toplayan Mercedes-Benz işletim sistemi ile donatılmıştır. M-Box ekranları üzerinden araçla ilgili tüm verilere ve navigasyon rotalarına kolayca erişilebilir. Nisan 2026 itibariyle Türkiye başlangıç fiyatı 4.350.000. Şimdi de Mercedes-Benz'in en popüler sedan modellerinden biri olan C200 4MATIC AMG'ye geçiyoruz. Bu araç hem performans hem de estetik açıdan oldukça dolu bir konfigürasyona sahip. Mercedes'in mild hybrid teknolojisine sahip motorunu kullanıyor. 1,5 litre motor hacmi var. 204 beygir ve 23 beygir ayrı ayrı gücü var.
Dörtmatik 4 tekerlekten çekiş sistemi var. Özellikle virajlarda ve ıslak zeminlerde üstün yol tutuş sağlıyor. 100 km hızlanmasını 7.1 saniyede tamamlıyor ve maksimum hızı 241 km. Bu araç oldukça prestijli bir renk ve iç mekan seçimiyle yapılandırılmış. Metalik selenit grisi Mercedes'in en sevilen hatları belirginleştiren gri tonuna sahip. Sienna kahvesi siyah 2 tonlu Artico deri iç döşemelerde kullanılmış. Bu kombinasyon kabine çok daha sıcak ve lüks bir hava katıyor. Jantlar 19 inç 5 kollu parlak siyah AMG tasarımı hafif alışım jantlar. Standart AMG paketine ek olarak bu araçta gece paketi, M-Box arttırılmış gerçeklik ve ilave USB girişi var. Araç güncel kampanya indirimiyle dikkat çekiyor. Liste fiyatı vergiler dahil 5.944.000, kampanya indirimi 653.000'lik bir indirim var. Teklif edilen son fiyat 5.291.000. Yani bir önceki araçla karşılaştırırsak taban tabana zıt dünyaları temsil ediyor. Bir yanda geniş ailelere hitap eden tamamen elektrikli ve ekonomik bir SUV, diğer yanda ise sürüş dinamikleri prestij ve performans odaklı 4 çeker bir sedan. İki aracın temel farklarını ortaya koyarsak tabii biri SUV, diğeri sedan. Biri tamamen elektrikli, diğeri benzin artı mild hybrid teknolojisine sahip. GLB arkadan itişli, C200 4 çeker. Birisi 8.4 saniyede yani GLB, birisi de 7.1 saniyede 100 km hızını tamamlıyor. Maksimum hızlarda tabii GLB'de 210 km, diğerinde 241 km. Oturma kapasitesi tamamen farklı. GLB'de 7 kişi, diğerinde 5 kişi. Şimdi kilometre başına yakıt maliyeti benzinli C serisine göre GLB'de daha düşük. Ayrıca MTV avantajı sağlıyor. 7 kişilik oturma kapasitesi ve SUV yapısı sayesinde kalabalık aileler için ve doğa gezileri için uygun arkadaşlar. Şimdi başka bir araca geçiyoruz. Evet, Mercedes-Benz'in yeni nesil elektrikli otomobil teknolojisinin en iddialı temsilcilerinden bir diğeri CLA 300 Dörtmatik Edition 1 AMG'ye geçtik. Bir önceki incelediğimiz elektrikli GLB'den çok daha üst bir performans ve menzil klasmanında yer aldığını hemen belirtmeliyim. Arkadaşlar bu araç kompakt bir sedan gövdesinde neredeyse süper spor otomobil verileri sunuyor. Motor gücü 354 beygir. Bu güç aracı sadece 4.9 saniyede 100 kilometreye ulaştırıyor. 4 tekerlekten çekiş var. Elektrik motorlarının gücünü yere çok daha dengeli aktarıyor. En dikkat çekici noktası menzili. 715 kilometre menzil. Şu an piyasadaki pek çok üst segment elektrikli aracı EQE, EQS dahil zorlayacak kadar yüksek bir değer. 85 kWh kullanılabilir enerji kapasitesi var. Verimliliği oldukça yüksek bir sistem kullanılmış. Edition 1 ibaresi bu aracın modelin ilk üretim yılına özel sınırlı sayıda üretilen ve en dolu paket olduğunu gösteriyor. Manufaktur alpin grisi renge sahip. Bu standart metalik grilerden çok daha özel, opak, pastel duran son yılların en popüler Mercedes renklerinden biri. İç mekanda siyah Artico deri ve Dinamica mikrofiber kumaş kombinasyonu var. Kırmızı dikişler ise aracın AMG ruhunu ve sportifliğini iç mekanda vurguluyor. Donanım olarak AMG Line Plus paketi ile birlikte en üst seviye görsel ve konfor donanımlarına sahip. Liste fiyatı 4.773.000, kampanyalı indirimli 331.000'lik bir indirim var. Teklif edilen son fiyat 4.401.000. Az önce incelediğimiz C200 5.2 milyon ile yani onunla kıyaslandığında bu araç 800.000 daha uygun bir fiyata sahip. Ancak performans olarak C200'den çok daha hızlı ve 715 kilometre menziliyle elektrikli araçlardaki menzil kaygısını tamamen ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Bu elektrikli araç 400 volt sistem kullanırken bu CLA 800 volt mimarisine sahip. Bu da 320 kW DC şarj hızı demek. 10 dakikalık şarjla 300 kilometreye yakın menzil
ekleyebiliyorsunuz. Bu elektrikli araçlarda menzil kaygısını tamamen bitiren bir teknoloji. Elektrikli araçların çoğunda tek oranlı şanzıman olur. Bu CLA'da ise arka aksta 2 vitesli bir şanzıman var. Birinci vites kalkış ve ivmelenme. İkinci vites ise yüksek hızlarda inanılmaz bir verimlilik sağlıyor arkadaşlar. Şimdi başka bir araca geçelim. Evet, Mercedes-Benz'in tam elektrikli dünyasına giriş modeli olan GLA'nın elektrikli kardeşi EQA 250 artı FL Night Edition. FL ifadesi bu aracın makyajlı yani güncellenmiş kasa olduğunu belirtiyor. EQA 250 artı ailenin performansından ziyade menzil ve günlük kullanım verimliliğine odaklanan bir üyesi. 511 kilometre menzili var. Şehir içi ve kısa orta mesafe şehirler arası yolculuklar için yeterli bir değer. 190 beygir motor gücü var. Şehir içi trafikte seri bir sürüş sağlıyor. Hızlanması 8.6 saniye 100 kilometrede. Maksimum hızı 160 km. Batarya sağlığı ve menzil verimliliği için sınırlandırılmış. Batarya kapasitesi 70,5 kWh kullanılabilir enerji sunuyor. Night Edition paketi aracı standart modellerden daha sportif ve karanlık bir görünüme kavuşturuyor. Metalik dağ grisi dış renge sahip Mercedes'in en klasik ve asil duran renklerinden biri bu. Dış detaylarda parlak siyah dokunuşlar var. Aynalar, cam çıtaları ve benzeri. Jantlar 20 inç çok kollu AMG tasarımı parlak yüzeyli alaşım jantlar. Bu boyut aracın duruşunu oldukça değiştiriyor ve daha kaslı gösteriyor. İç mekanda siyah artiko deri ve dinamik mikrofiber kumaş, kırmızı dikiş detayları, sportif ruhu iç mekanda da tabii yine devam ediyor. Ön camda sanal gösterge paneli var. Hız ve navigasyon bilgilerini yola bakarken doğrudan camda görmenizi sağlıyor. 360 derece kamera ve park paketi var. Özellikle dar park alanlarında aracın her köşesine hakim olmanızı sağlayan üst düzey bir yardımcı. Araç liste fiyatı 4.014.000, kampanya indirimi 281.000, teklif edilen son fiyat 3.733.000. Eğer yüksek hızdan ziyade konfor, yerden yükseklik ve teknolojik donanım önceliğin ise bu fiyat bandındaki en güçlü premium seçeneklerden biri arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna doğru geldik. Sayfamda Mercedes ile ilgili pek çok inceleme, bayi gezisi ve karşılaştırma videoları var. Takip edip abone olursanız sevinirim. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.